Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün İstanbul Üniversitesi'nin bir sınıfındayız, Edebiyat Fakültesindeyiz. Ama okul ve sınıftan bağımsız olarak bu yankı sesini belirtmek için söyledim ben sınıfı. Ve bu konudan bağımsız olarak yeni bir seriye başlıyoruz. Evet, Erasmus'ta öğrenci olmak. Birinci videomuzun konu Yasin. Hoş geldin Yasin. Hoş bulduk. Şöyle hemen. Bu seride Erasmus yapan öğrencilerin tercihlerini, yaşadıklarını ve önerilerini dinleyeceğiz. Bu çünkü yapmış biri olarak çok iyi olacak. Yapanlara, yapmak isteyenlere, hatta yapanlara diyorum ama başka bir yerde yapmak istiyorsanız da o bile yardımcı olabilir. Özellikle yapmak isteyenlere. İkinci olarak da Erasmus serisine katılmak isterseniz neler yapmalısınız? Bana Instagram'dan veya mail üzerinden ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sosyal medya platformu da olabilir. Hiç sorun değil. Aktaracağınız bir hikaye varsa olabilir. Çok önemlidir çünkü bu. Yaşadığınız bir olay varsa, bu ülkeye kesin gitmeyin diye de olabilirsiniz. Buradan bana ulaşabilirsiniz. Yasin hoş geldin. Tekrardan. Adım Yasin. Türk Dili ve Edebiyatı okudum İstanbul Üniversitesi'nde. Yani Erasmus yaptım bu bölümde. Almanya'da Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi'nde okuyorum. Devam okuyacağım. Yani şu an tez dönemindeyim. Bir dahaki dönem yüksek lisansta bitirmek için tez veriyorsun okulu. Evet. Burada hangi bölümde okudun? Burada Türk Dili ve Edebiyatı'ndan ders aldım ve tarih dersi aldım. Buraya bir bölüm okumaya gelmiyorsun, ders alıyorsun, kredilerini doldurup orada veriyorsun. Aynen. Zaten Erasmus mantığı da böyle bir şey aşağı yukarı. Orada ne okuyorsun peki? Orada tarih ve Türkoloji okuyorum. Tarih ve Türkoloji. Tamam. Şimdi sen Almanya'dan Türkiye'ye geldin. Erasmus'a. Evet. Peki senin ana dilin ne? Ana dilim aslında Türkçe ama Almanya'da doğdum, büyüdüm. Ben bu durumu hep böyle tek taraflı düşündüm. Şimdi senin tarafından düşünmek için soruyorum. Buyurun. Almanya hükümeti, devleti artık Almanya ülkesi öğrencilere Erasmus'ta ne gibi destek veriyor? Destek olarak bir burs veriyorlar. O burs 1200 euro tüm dönem için ama toplu veriyorlar. Yani %75'ini gitmeden önce ve döndükten sonra %25'i. Ve ondan ayrıca BAföG diye bir şey var. O da anne babanın maaşına göre değerlendirip burs alabilme imkanı var. Ama eğer anne baba fazla para kazanıyorsa yurt dışında vermiyorlar. Peki giden herkese mi burs veriyorlar? Giden herkese veriliyor, evet. Bizi burada vermiyorlar da. Çünkü kazanıp bursu çıkmadı diye gidemeyen çok nice insanlar gördüm. Şimdi orada kontenjan olduktan sonra bir daha da yollamıyorlar yani. Gideceklere paralarını verelim gitsinler. Evet. Yoksa hani git istiyorsan ama paramız yok Yani demiyorlar. bir bütçe ayrılıyor. O bütçede bitince de yollamıyorlardı ama çoğunlukla o bütçe tamamen gitmiyor yani. Çünkü millet fazla Erasmus yapmıyor. Hemen üniversiteyi bitireyim de güzel bir makamda Bizde ölümünü okuma kafası var bu aralar. Türkiye'de öyle gidiyor çünkü. Yani 30 yaşına kadar okuyanlar var. Öyle diyeyim artık. Öyle şeyler. Peki bu kontenjan doluyor dedin ya. Ben gitmek istiyorum deyince mi seni alıyorlar yoksa bir sınav sistemi var mı? Sınav sistemi değil de bir motive yazısı yazacaksın. Yarım sayfa, bir sayfalık. Neden gitmek istiyorsun, neden o şehri seçtin diye soruları yani cevaplamak lazım bir sayfanın içinde. O da zaten çok kolay yani. Dili öğreneceğim, yeni kültürü öğreneceğim yani. Dil sınavı var. Şimdi benim ana dilim Türkçe olduğu için o sınava girmeme gerek yoktu yani. Ama eğer başka bir ülkeye gitseydim en az B2 seviyesinde İngilizce gerekiyor yani. Çünkü üniversite seviyesinde ders almak kolay bir şey değil yani. Bunu burada hele çok iyi fark ettim çünkü yani Türkçe konuşmak var bir de akademik seviyesinde yani Türkçe dinlemek ve öğrenmek var yani apayrı bir şey. O İngilizce için de geçerli bu arada. Aynen. I go, we go ile olmuyor. İngilizcen var mı? İngilizce var tabii. Onu öğrettiler mi lisede vesaire hani? Tabii 4. sınıftan 12. sınıfa kadar yani lise 3'e kadar öğretiyorlar. Peki Türkiye'de ne kadar kaldın? 5,5 ay falan kaldım. Bir dönem mi yoksa 2 dönem gibi bir şey mi oldu? Bir dönem kaldım ama dönem bittikten sonra bayağı bir kaldım yani. Gezdim daha. Dönmedin mi? Ne yaptın? Dönmem. Sevdin mi? Çok sevdim ben burayı. İstanbul'u neden tercih ettin de başlayayım? İstanbul Üniversitesi, tarih bir üniversitesi. Hele kütüphanesi müthiş.
Yani tam ders çalışmalık yer. Edebiyat kütüphanesine bahsediyorsun. Edebiyat. Tamam çünkü merkez kütüphaneyi şu an Onu yıktılar ama sen yıktılar, orada da evet. çalıştın galiba. Orada da çalıştım, Aynen, sen onu da de gördüm yıkmıştın. ama orası maalesef yok oldu. Yıktılar. Evet. Evet. Eğer bir gün ben de akademisyen seviyesinde çalışmak istiyorsam, hele hele ilgim Türk tarihi olduğu halde yani Türkiye'de ders görmeseydim yani eğer çok tuhaf kaçar bence yani. Burada böyle bir yanlış anlaşılma olmasın. İşte zaten Türkmüşsün, Türkiye'ye gelmişsin, bildiğin yerlerde okumuşsun, gitmiş kolay olmuştur falan filan gibi şeyler yok. Hiç. Yani açık açık söyleyeyim. Fotokopicilerde makaleyi alıyordum, okuyup duruyordum yani. Anlaşılmıyor hiçbir şey değil mi? Ya şimdi gerçekten yani başta dediğim gibi Türkçe konuşmak var yani normal ağzıyla bir de akademisyen seviyesinde yani Türkçe dilinde ders görmek var. Bu apayrı bir şey. Gerçekten yani başlarda çok zorlandım. Hele hele kimseyi tanımayıp da Geleceğiz onlara. bayağı bir zorlandım yani. Yani bayağı bir dediği gibi zorlandı. Ben o zaman tanımıyordum. Ben yeni tanıştım. O yüzden hani şeyim yok. O konular hakkında, zorluk hakkında örnek veremeyeceğim de benim yurt dışından gelen Anastasia vardı mesela. Benim videoların birkaçında da gözükmüş olması lazım. Bir gün bize geldi. Yani şöyle bir hikaye oldu. Bir gün bize geldi Anastasia dedi ki ben Kars'ı çok merak ettim. Ben görmek istiyor Kars. Tamam mı? Şimdi öncelikle o cümle öyle değil Anastasya'cığım o dedi, evet. Tamam mı? Sonra kız iki ay mı, bir ay mı, 2 hafta mı kayboldu böyle ortalıkta. Döndü, kanka neredeydin ya diyoruz. Ben gördüm, Kars çok güzel, ben beğendim. Gitmiş Kars'a, orada kalmış birkaç zaman artık ay seviyesindeydi herhalde. Bayağı bir gün kaldı yani. Geldi ondan sonra da okudu gitti o da ondan sonra. Sonra buradan onun yanına giden arkadaşları yönlendirmişler falan. Bunu da duydum ben. Orada da yardımcı olmuş kız. Evet. İşte yani böyle Erasmus bağlantıları kurulabiliyor. Tamam sen buraya geldin. Merak ederek, severek, isteyerek geldin. Bu süre zarfında burayla ilgili görüşlerin değişti mi? Daha çok beğendim, öyle değil. Gittikçe seviyorum artık. Nasıl daha çok beğenmeye başladım? İlk geldiğimde bayağı sıkılıyordum çünkü kimseyi tanımıyordum. Hep yabancıya soru soruyordum filan yani. Bu da zoruma gidiyordu yani. Arkadaşım olsa diyordum, öyle de bayağı bir yani kolayca sorabilirim, ne yapabilirim diye. Bir de dilde de biraz zorlandım çünkü bazı arkadaşlarımız o kadar hızlı konuşuyor ki. Da yeni bu seviyeye geldik yani onu da söylemek lazım. Da bizim Mainz'da bir Erasmus yapan arkadaşımız vardı Gülşah diye. O sağ olsun bir iki arkadaşlarla tanıştı. Benimle öyle yani bir arkadaşlık kurduktan sonra geri arkadaşlar da böyle bir tamamen geldi. Aynı üniversiteden Türk bir arkadaşın mı vardı? Evet. Kendi okuduğun Almanya'da. Benim yani buraya gelmeden önce o bizim üniversitede Erasmus yapıyordum. Sen oraya gelmiş bir arkadaşınla buraya da tekrar oradan bağlantı kurup burada çevresinden yani, arkadaş edinmerek burada başladın. Yani arkadaşlarını ilk kurmak kolay olmadı. Bayağı zorlandım. Bayağı zorlandın. Siz de gidersiniz zorlanabilirsiniz. Zaten hani biraz da şey meselesi. Mainz'a gelirseniz ben varım yani. Şüphe etmeyin, ben gezdiririm size. Görürseniz orada atlayın üstüne abi. Ve yorumlara yazın geliyorum abi neredesin diye. Aynen öyle. İyi tamam arkadaşlık sorusunu da buradan çıkartmış oldum. Evet. Sonuçta üniversiteye okumaya geldin ve İstanbul Üniversitesi'ne okumaya geldin. Evet. İstanbul Üniversitesi Erasmus öğrencilerine nasıl davranıyor? Çok iyi davranıyor. Hele Türk Dili ve Edebiyatı'ndaki koordinatörümüz Yasemin Hoca. Koordinatör, Erasmus koordinatörü. Erasmus koordinatörümüz evet. Yani Türk Dili Edebiyatı'ndan. O kadar çok yardımcı oldu ki hele sonradan teze başladım ben Almanya'da. Onun için bile yani hocaya sordum makale var mı veya kitap var mı önerebildiğiniz yani. Burada her türlü hocay bana yardımcı oldu. Erasmus'u bitirdiğim halde yani buradaki hocalara geldim sordum yani düşünün. Daha halen yardımcı olmaya devam ediyor hocalar da. Evet. Tamam, hocalar sorusunu da buraya ekliyoruz şu anda. Çok güzel arka arkaya cevap verdin istemeden. Aynen. Hocalar da yardımcı oldu, okurken de yardımcı oluyorlar. Evet. Hepsi yani insani davrandı. Almanya'da öyle şeyle hemen her zaman karşılaşmazsınız. Ara yani, kendin yaptığın kafasında mı? Gibi. Yani şöyle diyeyim, hocanın saati var, görüşme saati var. Ondan hariç görüşemezsiniz misal hocayla. Hoca sınıftan çıktı, odasına gidiyor, yemekhaneye gidiyorken onun yanında bir şeyler sorsan etsen?
Bazıları cevaplıyor, bazıları diyor görüşme saatinde Saatinde gel. Öyle Ha. konuşuruz diye yani. Ha, ama bu çok katı bir kural. Çok katı. Evet. Katı bir kural olarak değil mi? Ama Bizim yapacak burada- bir şey yok. Bizim burada hocalarımızın da görüşme saati var bazılarının ama onların programları çok yoğun oluyor. 2 ders Evet. arası 5 dakika oluyor, 10 dakika oluyor. O yüzden onlar da görüşme saati ayarlıyor ama ben şu ana kadar hiç hani cevaplanmamış öğrenci duymamıştım Türkiye'de. Hani İstanbul Üniversitesi'nde diyeyim hatta daha doğrusu. Bizde oluyor ya. Yani Almanya'da gayet normal bir şey. Çok kurallara dikkat ederler. O zaman yavaş yavaş sona geliyoruz diyeyim ben. Erasmus öğrencisi olarak zorluklardan bahseder misin? Bu hani arkadaşlık zorluğundan bahsettik atıyorum. Veya hiç seni dolandırmaya çalıştılar mı? Sonuçta başka bir ülkeye geliyorsun. Buradaki suç oranı daha yüksek. Belki hani biri bir şeyini çalmaya çalışmıştır. Veya senin yabancı olduğunu anlayıp 1'e değil de 3'e satmaya çalışmışlardır. O burada çok oluyor yani buna alıştık zaten İstanbul'da yani daha pahalıya satayım diye yabancıyız diye sonradan yani insan öğrendikçe zaten akıllanıyor öyle diyeyim. O yönden yani zorluklar var tabii ki yani dil sorunu var ilk başlarda yani çektiğimiz sonradan sistemi öğrenme zaman alıyor. Yani ben de hemen 2-3 hafta sürdü buradaki ders sistemini tamamen kavurayım da yani bu makaleleri nereden alıyorum, hangi fotokopiciye gideceğim, hemen bayağı bir şeyleri yani öğrenmek lazım ki o da zaman alıyor gerçekten yani ister istemez. Ama her zorluğun bir güzel tarafı var yani hepsi bir tecrübe yani ben eğer bir dahakine başka bir ülkede de Erasmus yapsam bile yani bunları bir kere öğrendiğim için daha kolay bir şekilde halledebilirim diye düşünüyorum. Başka yerleri de görmen dileğiyle ya. Pek istemiyor gibisin ama Ya inanmazsınız burada bir orta bahçesi var. Edebiyat herkes çok fakültesi. seviyor. Sen de çok seviyorsun. Ben bayılıyorum ya. Gece saatlerine kadar burada oturduğumuz oldu ya arkadaşlarla. Dün de yani oturmuşsunuz galiba. Evet, oturduk. Gördüm hikayeleri paylaşmışlar. Tabii yani gerçekten yani buradaki hemen yani ne görüşte olursan ol yani herkes bir hoşgörü içinde yani birlikte oturabiliyor, konuşabiliyor yani. O zaman teşekkür ediyorum. Ekleyecek bir şeyim yok. Yani eğer sizin sorunuz varsa artık... Aynen. Soruları varsa yorumlara yazabilirler. Sen Evet. de yorumlardan Evet. cevap verirsin. Çok Cevap özelse yazarım. bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Ben Yasin'e ulaştırırım. Tabii. Her türlü cevaplarız yani cevabı. Teşekkür ediyorum tekrar. Çok sağ ol. Evet. Gençler, duydunuz zilin sesini. Almanya'dan İstanbul'a, Türkiye'ye, desem daha doğru olur. Türkiye'ye Erasmus öğrencisi olunca başınıza bunlar geliyor. Her kişinin, yani siz de belki bu videoyu izliyorsunuz ve Almanya'dan Türkiye'ye gidip Erasmus yaptınız. Farklı deneyimler yaşamanız çok normal. Her kişi farklı yaşıyor hayatını. Yani İstanbul Üniversitesi'nde olup da farklı durumlarda kalan bir sürü öğrenci var. O yüzden başka bir sıkıntınız varsa veya ben de çıkıp Erasmus deneyimimi anlatmak istiyorum diyorsanız bana Instagram'dan veya mail olarak ulaşabilirsiniz. Konuşup sizlere de kanalda deneyiminizi diğer öğrencilere, yapacak olanlara yardımcı olabilmesi için deneyiminizi aktarmak isterim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Şöyle göster bize bir orta bahçeyi ya. İşte meşhur orta bahçemiz. Süper bir yer ya. Şu anda biraz inşaat var tabii ki ama gerçekten güzel gözüküyor. Çay muhabbeti çok iyi gidiyor ya. Seni gerçekten demek lazım.